Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Uzman Sohbetler programına hepiniz hoş geldiniz. Programımızda birbirinden özel uzman konukları ağırlayacağız ve merak edilenleri soracağız. Bugün konuğumuz Doktor Öğretim Üyesi Yasin Yeşilyurt'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Bugün konuşacağımız konu transhumanizm. Evet. Teknolojinin de gelişmesiyle transhumanizm kavramı daha da gündeme gelmeye başladı. Evet. Biraz transhumanizmden bahseder misiniz? Tabii transhumanizm teknoloji aracılığıyla insan yeteneklerinin, bedensel yeteneklerinin ve zihinsel yeteneklerinin geliştirilmesi amacını taşıyan bir hareket. Bunun çok daha öncesinde bir tarihsel süreci olsa da 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra enformasyon teknolojilerinin gelişmesi, iletişim teknolojilerinin ve tıp teknolojisindeki gelişmelerle birlikte bir olasılık olarak beliriyor. 21. yüzyıldaysa yapay zekanın gelişmesiyle birlikte çok daha farklı bir seviyeye gelecek insanlığın var olacağını varsayan bir hareket olarak söyleyebiliriz. Türkçe karşılığında bir geçiş insanı anlamına geliyor. Geçiş insanı dediğimiz şey makineyle birleşmeye uygun bir beden, zihinsel kapasitesi yükselmiş, çeşitli ilaçlar veya makineler aracılığıyla hastalıklardan kurtulmuş, uzun ömürlü olmuş bir insanı tarif ediyor. Aynı zamanda da bir toplum düşüncesini gündemimize getiriyor. Bunları yapay yollarla yapıyorlar. Evet, kesinlikle. Evet. Peki insan evriminin doğal yollarından çıkarılarak yapay şekilde yönlendirilmesi ne gibi sonuçlara yol açar sizce? Spekülatif posthumanizm dediğimiz bir kavram var. Bu kavramın sahibi de David Roden. David Roden şöyle der, transhumanizm gelecekte nasıl yaşanacağının planlarını yapar. İyi ya da kötü. Ama spekülatif posthumanizm şöyle der, iyi veya kötü nasıl olabiliri tartışır. Nasıl olmalıdan ziyade nelerle karşılaşacağımızın olasılığı. Bunlar çok çeşitli olasılıklar. Ve ben açık şunu söyleyeyim size açıkça, bu tamamen insana bağlı. İnsanın niyetine bağlı. Teknolojiyi kullanma amacına bağlı. Örneğin mesela yapay zekalar dünyayı ele geçirecekler. İşte biz onların makinelerin içinde yaşamaya başlayacağız. İnsanlığı yok edecekler. Kendi planları mesela Terminator filmlerinde rastlarız. Ondan sonra iRobot filmi vardır biliyorsunuz. Otomata filmi var. Birçok filmde rastladığımız şeyler bunlar. Olasılıklar. Ancak şöyle söylüyoruz. Yapay zekayı inşa eden kim? İnsandan başkası değil. Dolayısıyla sizin niyetiniz neyse aslında yapay zekaya da o niyeti aktarmış oluyorsunuz. O yüzden gelecekle ilgili nasıl bir gelecek bizi bekliyoruz cevabı gelecekte değil, bugünde ve geçmişte. Öyle diyebiliriz. Transhumanizmin olumlu ve olumsuz yönleri nedir sizce? Güzel bir soru. Transhumanizmin birçok olumlu yönü var. Amaca bağlı olarak da kötü ya da eleştirilmeye müsait yönleri var. İyi yönleri şudur. Öncelikle teknoloji aracılığıyla biz hastalıklardan engelli kişilerin, insanların sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğini düşünüyor, varsayıyor teknoloji aracılığıyla ve tıp teknolojisindeki biyoteknoloji, nanoteknoloji aracılığıyla. Bunlar tabii ki bizim için çok iyi şeyler. Örneğin mesela Kurzweil, Ray Kurzweil denen bir bilim insanı var ya da fütürist diyelim. Fütürist kişi şöyle diyor, nanobotlar aracılığıyla ki yani bunlara çok küçücük robotların bizim kan dolaşımımız içine girip bedenimizin içinde yolculuk ederek kanser hücrelerini öldürebileceğini, yok edebileceğini söylüyor. Bu bilim olarak henüz tam olarak olmasa da yani gerçekleşmiş olmasa da böyle bir olasılık var. Sonuçta bilim hayatımızı çok olumlu yönde etkilemiştir. Teknoloji de hayatımızı çok önemli, olumlu yönde ve olumsuz yönde etkilemiştir. Hala da etkilemeye devam etmektedir. Şimdi başka bir durum daha var.
mesela diyorlar ki işte beynimize ya da işte kafatasımıza bir çip yerleştireceğiz ve bu çip aracılığıyla birçok şeyi yapabilecek, öğrenebilecek şeyiz. Matrix filmindeki gibi. Ama başka bir sonuç daha çıkıyor. İşte amaç dediğimiz şey orada ortaya çıkıyor. Nedir bu amaç? Kontrol edebilirsiniz. O çip aracılığıyla insanların nereye gittiklerini, ne yaptıklarını takip edebilirsiniz. Mahremiyeti tamamen yok edebilirsiniz. İşte dediğim gibi transhümanist teknolojiler iyi veya kötü sonuçlar doğurabilir. Ama bu tamamen bu teknolojileri üreten ve kontrol edenlerin amacıyla ilişkili bir şey. Peki transhümanizmde insanüstü yaşam süresi de deniliyor. Evet, Bu sizce evet. ölümsüzlüğü de getirebilir mi transhümanizm? Bir olasılık olarak evet getirebilir. Hangi anlamdaki ölümsüzlük? Yani zihnin bir makineye aktarılmasıyla şu anki bulunduğumuz bedenin dışındaki bir ölümsüzlük mü? Yoksa bedenin bu dünyada yaşamaya devam ederek hiçbir şekilde ölmeyeceği anlamdaki bir ölümsüzlük mü? Çünkü transhümanizm insanüstü zekayı da aynı zamanda vaat ediyor. Evet. Bu yüzden hani hem bedensel hem de zihinsel bir ölümsüzlük sizce olabilir mi? Yani onu yine olasılıklar dahilinde söyleyebiliriz. Net bir şekilde olabilir ya da olamaz demiyoruz ama olma ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Ama burada hangi dünyada, nasıl bir dünyada yaşayacağız aslında ölümsüzlükten önce? Bunu söylememiz lazım. Örneğin bu dünyadaki kaynakları tükettiğimizi düşünelim. İnsan türünün, insan soyunun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu düşünelim. O zaman zekayı geliştirmişiz, buna da uygun bir makine inşa etmişiz. Zihnimizi ya da bilincimizi o makineye aktardığımız zaman o makine içerisindeki dünyada yaşanabilir. Böyle bir ihtimal var. Hani böyle bir ihtimal konuşuluyor. Ama başka bir şey daha var. Buradaki kaynakları tüketirsiniz, tüketmemişsinizdir. Transanimalizm dediğimiz bir şey var. Bitkilerin de ve hayvanların da yeteneklerini geliştirebiliriz. Ve o zaman da bu dünyada da yaşayabiliriz. Yani bunlar çok çeşitli, tamamen bilim kurgusal dediğimiz spekülatif yani tahminlere dayalı gelişmeler. Öyle söyleyelim. Aynı zamanda şöyle bir olay var aslında, ona da değinmek lazım. Şu son zamanlarda yine popüler bir şey. İşte dünyanın modellenmesi veya sanal dünyada yaşamaya başlamak, bu sanal gerçeklikle yapılmış oyunlar. İşte takıyorsunuz sanal gerçeklik gözlüğünüzü takıyorsunuz, o dünyanın içinde yaşamaya başlıyorsunuz. Bu yaşıyorsunuz ama bu sizin yaşadığınız dünyaya benzer veya aynı dünya oluyor. Bir de başka bir şey daha vaat ediyor aslında transhümanizm. Hazza dayalı fantezi dünyaları. Yani bu dünyanın dışında başka bir dünyada ama başka bir sanal dünyada ama sizin tasarladığınız, sizin zevklerinize uygun başka bir dünyada yaşamda vaat ediyor. Bunu vaat ederken sadece göze çalışmıyor. Sadece kulağa çalışmıyor. 5 duyu organı dediğimiz bütün duyu organlarına çalışan bir dünya vaat ediyor. Nedir 5 duyu organı? İşte aynı Matrix filmine benzer bir şekilde yediğinizi tadabildiğiniz, kokusunu hissedebildiğiniz, koklayabildiğiniz bir dünya ve sizin düzenlediğiniz, sizin istediğiniz insan tiplerine, prototiplerine, binalara, inşaatlara, yani her şeyiyle sizin tasarladığınız dünyayı da vaat edebiliyor. Tabii bu şimdilik çok uzak bir olasılık gibi görünse de olamaz diyemiyoruz şu anki bilimsel ve teknolojik gelişmelere baktığımızda. Peki transhümanizm 5 duyu organımıza hitap ediyor dediniz. Edeceğini vaat ediyor. Peki duygularımızı da şekillendirebilir mi bu sayede? Duyguları da şekillendirebilir. Burada yine işte insan faktörü devreye giriyor. Transhümanizm tek başına bir kavram olarak hiçbir şey değiştirmez. Transhümanist teknolojileri kontrol eden, transhümanist teknolojileri üretenler transhümanizm kavramının kendisini ve onun vaat ettiği şeyleri belirleyebilir. Dolayısıyla örneğin bir telefon kullanıyoruz, kullanıcıyız biz. Şimdi şu anda aslında biz kullanıcıyız. Örneğin diyelim ki bir torna tesviye makinesi var. Makinenin içini açtığımızda, baktığımızda neyin nasıl işlediğini, o mekanik süreci görebiliyoruz.
Değil mi? Bu mekanik sürecin nasıl inşa edildiği, motor hariç, diğer şeyler hariç genellikle mekanik düzeneklerin içeriğini nasıl olduğunu, nasıl işlediğini görebiliyoruz diyelim. Belli bir yere kadar. Torna tesviye belki de biraz daha üst düzey bir örnek oldu ama şimdi ise elimizde bir telefon var, akıllı telefon var. Biz bu akıllı telefonun içini açtığımızda neyin nasıl işlediğini bilemiyoruz, göremiyoruz. Ona hakim değiliz. Biz sadece kullanıcı olarak bakıyoruz. Şimdi ne oldu? Demek ki bu telefonu üretenlerin bize sundukları arayüzleri kullanmak zorundayız. Transhümanist teknolojileri de böyle düşünebilirsiniz. Yani transhümanist teknolojileri kullanan, üreten şirketler, kişiler ne üretiyorsa biz de onları bize uydurarak kullanma tehlikesiyle aslında karşı karşıyayız. Tehlike burada. Tehlike transhümanizmde veya işte yapay zekada değil. Tehlike olasılığı tamamen bunları kontrol eden, bunları üretenlerle ilgili. Şimdi burada da başka bir kavram daha var. Metahümanizm. Metahümanizm kavramı da aslında bu durumu transhümanist teknolojilerle yeni bir toplum, gelecekteki olası yeni bir toplum düşüncesini bir araya getiren, kritik, eleştirel posthümanizmi bir araya getirmeye çalışıyor. Metahümanizm bedenin makine ile birlikte stratejik bir alan olduğunu, bir mücadele alanı haline de gelebileceğini ve korkulmaması gereken ama önlemlerin de alınması gereken bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Bedenimizi şu an tanımladığımız şekilde tanımlamanın aslında çok da gerekli olmadığını düşünüyor. Çünkü biz inşa edilmiş kodlar üzerinden hareket ediyoruz. İşte kadın, erkek, hayvan, makine, iyi, kötü, çirkin, işte zayıf, engelli, şişman gibi bu kodlar üzerinden de birbirimize hakimiyet kurmaya çalışıyoruz. Stereotip dediğimiz basmakalıp yargılara varıyoruz. İşte bunlardan uzaklaşmamızı vaat ediyor ve öneriyor. Peki transhümanizmde de, metahümanizmde de hep bedene müdahaleden bahsediyor. Evet, evet. Bu transhümanizm ve metahümanizm bedene müdahaleyi zorunlu mu kılar? Bedene müdahaleyi şu anlamda zorunlu kılar. Metahümanizm bedene müdahaleden kastımız eğer makine ise veya doğrudan maddesel bir müdahale ise belli bir yere kadar kabul eder. Ama metahümanizm aynı zamanda bedensel kodlara müdahale edilmesi gerektiğini söyler. İnşa edilmiş, zihnimizde yer etmiş, ön yargılarımızla ve bedene biçtiğimiz rolle yaşadığımız dünyaya müdahale etmeyi önerir, vaat eder. Sonuçta biz birbirimizi yargılarız, değil mi? Birbirimize bakarız. En önce hemen deriz ki damgalarız. Deriz ki ha şu şöyle, bu böyle, bu böyledir, bu böyledir. Bunun üzerinden biz onlar üzerinde hakimiyet sağlarız. Mesela doğulu, batılı, Asyalı, Afrikalı. Doğrudan o ırklar üzerinden, türler üzerinden, kültürler üzerinden ve bunların bedendeki duruşları üzerinden birbirimizi yargılamaya çalışırız veya tanımlamaya çalışırız. Bunlardan uzaklaşmamız gerektiğini, bu anlamdaki bedensel kodlara müdahaleyi, inşa ettiğimiz kodlara müdahaleyi zorunlu kılar. Transhümanizm ise evet bedene müdahalenin olması gerektiğini düşünür. Çünkü uzun yaşam, uzun ömür, sağlıklı yaşam bedenden başlar. Dolayısıyla bedeni geliştirerek ve beynimizdeki şu an bizdeki bilinci de geliştirerek, zekayı da geliştirerek daha öte bir insan. Transhümanizm geçiş insanı ya. Geçişten sonra da post insan. Yani insan ötesi. Şu anki tanımların dışına çıkmış olan bir insanlık diyebiliriz. Peki transhümanizmden posthümanizme geçeceğiz. Posthümanizm bize neler vaat ediyor? Posthümanizm iki türlü bir posthümanizm anlayışından bahsetmemiz gerekiyor. Birincisi transhümanizmin öngördüğü insan merkezci, insanın faydasını odağına almış bir posthümanizm var. Bu posthümanizm insan ötesindedir. Artık insan şu an bulunduğu bedensel ve zihinsel kapasitenin çok üstüne çıkmıştır. Makineyle birleşebilmiştir. Cyborglar oluşmuştur. Robotlar üretmiştir. Ve artık insanlık belki de ölümsüz bir şekilde uzun yaşam
süreçleri içerisinde çok daha farklı yerlerde, belki dünyanın da dışına çıkabilecek, farklı dünyalarda veya farklı gezegenlerde yaşayabilecek bir güce erişecek. Kritik dediğimiz ya da eleştirel posthumanizm dediğimiz, posthumanizm ise insan sonrası bir toplumu ve insan düşüncesini ele alır. Ne yapar? Der ki insan merkezci, yani hümanizm sonrası. Hümanizm dediğimiz şey nedir? Hümanizm insanı merkeze alan, insanın faydasını merkeze alan bir düşüncedir. Bu Rönesans'la birlikte doruğuna çıkmıştır Batı'da ve bu zamana kadar gelmiştir ve bu insan düşüncesi doğayı da mahvetmiştir. Hala mahvetmeye de devam etmektedir. Çünkü her şeyi bizim için yapıyoruz ya, her şey. Ondan sonra bunun aşmamız gerektiğini ve aynı zamanda bu insan merkezci düşüncenin bize yine işte metahumanizmdeki gibi inşa edilmiş sosyal kültürel kodlardan uzaklaşarak makineyi de yapay zekayı da hayvanları da şu anki toplumumuz içerisinde değerlendirmeye çalışarak, yaşantımız ve felsefemiz içinde değerlendirmeye çalışarak ve insanı merkezden alan bir düşünce. Böyle bir toplum düşüncesi transhümanizme tam olarak karşı değil ama transhümanizmin gelecekteki ideal posthümanist düşüncesine karşı eleştirel bakar. O yüzden siz sorarsanız dersiniz ki sizce hangisi daha yakın diye ben kendimi metahümanist düşünceye daha yakın hissettiğimi söyleyebilirim. Kalıpların dışına çıkılmış. Evet, şu anki kalıplarımızda, şu anda da kalıplarla yaşamıyor muyuz zaten? Yani bu kalıplardan sıyrılalım, birbirimizi yargılarken, damgalarken sınıfsal ayrımları da burada özellikle belirtmemiz gerekiyor. Sınıfsal ayrımların artık kendiliğinden yok olması sadece söylemsel düzeyde değil ama ekonomik düzeyde de, maddi temel üzerinde de düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki posthumanizm ve metahumanizm sizce insana daha mı çok değer veriyor? Şimdi işte insana değer vermekte hümanizm anlamındaki bir değer vermek mi bu? Yoksa posthümanizmin insan anlayışıyla ilgili mi? Çok güzel bir nokta aslında. Çok güzel bir soru sordunuz. Şöyle diyebiliriz. Posthümanizm veya metahümanizm insana hümanizmin koyduğu anlamları, yüklediği anlamlar anlamında değer vermez. Şöyle yapar, der ki biz bu dünyada yaşamak zorundayız. Bu dünyada biz yapay zeka üretiyoruz, yaratıyoruz, çıkartıyoruz. İşte hayvanlar da var, işte primatlar var. Onların da belli bir zekası var, şunlar. Der ki biz insanları severiz ama insanları severek insan merkezci, insanın her şeyi yapabileceğini, Bacon'ın doğanın efendisi olmaya çalışması gibi bir efendilik taslamamamız gerekir der. İnsanı sevgiden, sevmekten çıkarmıyor. Ama insanın kendi yarattığı toplumsal alana diğer öğeleri de katmaya başlıyor. Diyor ki sen kendini çok düşünüyorsun ama bak diyor bu kadar da düşünmeyeceksin. İnsanlık demeyeceksin. Aynı zamanda der yapay zeka makineyi de koyacağız, hayvanları da koyacağız. Sen kendin için ne kadar düşünüyorsun onların da varlığını göz önünde bulundur. Bu anlamda insanı sevmemek olmaz tabii ki ama hani hangi anlamda dediğimizde hümanizmin eleştirisinden yani hümanizmin bencil ve kibirli insan düşüncesinden uzaklaşmayı vaat ediyor. Böyle bir şey de öneriyor. Peki transhümanizmin sinema ve medyadaki yansımaları nasıl? Çok fazla. Transhümanizm bilim kurgusal da bir şey. O yüzden kendisine bilim kurgu sinemasında ve romanlarında, hikayelerinde, öykülerinde yer buluyor. Örneğin ilk bilim kurgu romanı sayılan Frankenstein romanında Doktor Frankenstein bir varlık, bir insan yaratıyor. Onu bir canavar, yaratık diye nitelendiriyor. O zaman ne oluyor? Biz bu transhümanizmin ilk örneğini görmüş oluyoruz. İlk örneklerinden birini görmüş oluyoruz. Erken örneği de diyebiliriz aslında. Çok önemli bir roman, çok önemli bir edebi eser. Aynı zamanda başka bir şey de yapıyor aslında. Posthümanizm o dönem işte o kodların, o yaratık ama o da bir insan olmuş, bir varlık olmuş. İnsan ya da başka bir varlık fark etmez. Onu kabul etmek yerine etik alan içerisine yani hayatın içerisine kabul etmek yerine reddediyor Doktor Frankenstein. Yani henüz bu biraz önce anlattığımız metahumanizm ya da eleştirel posthümanizme
tam yanaşamıyor, tam benimsemiş değil. Sonrasında başka bir roman daha var. Bunda da rastlıyoruz. Dr. Jekyll Mr. Hyde. Mesela yine erken dönem bir transhümanizm. Transhümanizmin erken dönem örneklerinden biri olarak sayabiliriz. Ne yapıyor? Orada da Dr. Jekyll kendi içerisindeki hayvani yanı kendi kullandığı işte ilaç aracılığıyla, ki bu da bir teknolojidir, bir bileşenle çıkartmayı, çok daha iyi ve ahlaklı, çok daha üst düzey bir insan olmayı hayal ediyor ama her şey tersine gidiyor. Sonrasında transanimalizm dediğimiz işte hayvanların ve bitkilerin şu anki bulunduğu potansiyeli yukarı çıkarmaya çalışan bir kavram, onu söyleyelim. Bununla ilgili de Doktor Moreau'nun Adası filmini ve romanını örnek gösterebiliriz. Orada da Doktor Moreau bir çılgın bilim insanı. Ne yapıyor? Hayvanları insan haline getirmeye çalışıyor. Çünkü ona göre en üstün özelliklerde medeniyetin, uygarlığın en üst düzeyindeki olan insan. Dolayısıyla hayvanlar da oraya gelmeli. Çünkü hayvanların üzerindeki bu deneyleriyle insanların sağlığını ve işte potansiyellerini daha yükseğe çekeceğini de düşünüyor. Tam bir transhumanist düşünce aslında bu insan o anlamda söyleyebiliriz. Yeni şeylerimiz var tabii ki, bir sürü film var. Robocop var mesela. Ondan sonra bu Transcendence dediğimiz, Johnny Depp'in oynadığı Evrim dediğimiz film var. Matrix filmini yine söyleyebiliriz, örnek olarak gösterebiliriz. Transcendence filminde ne yapıyor? Evrim filmi, Johnny Depp oynuyor biliyorsun, söylediğim gibi. Burada bir doktor var. Bu doktor zihnini bir bilgisayara aktarıyor. Ölmeden önce bedeni ölüyor ama zihni bilinci bilgisayar içinde yaşamaya devam ediyor. Ve ondan sonra bir macera yaşıyor. İşte çok daha farklı yeteneklere sahip oluyor ve dünyanın düzenini nanoteknoloji aracılığıyla da değiştirmeye çalışıyor. Onun dışında var, Lucy filmi var mesela. Lucy filminde ne yapıyor? Bunda da bir kimyasal bileşen var. Bu kimyasal bileşeni kazara buna maruz kalan Lucy adındaki kadın gittikçe bedensizleşiyor. Bizim şu an yaşadığımız, istediğimiz bu hazlar, istekler, açlık duyguları hiçbiri artık onun için anlamlı hale gelmiyor. Sonra da bedensizleşerek bu dünyadan, bizim gördüğümüz dünyadan çıkarak bir bilinç haline geliyor. Bunlar çok ilginç bakış açıları aslında transhümanizme. Böyle de değerlendiriyoruz. Aynı zamanda da yapay zeka dediğimiz şey var. Yapay zeka ne yapıyor? İşte iRobot'ta görüyoruz bunu. Ondan sonra iRobot'ta ne yapıyor? Yapay zeka artık bizim gibi düşünmeye başlamış. Bizi korumaya başlamış. Ve burada da aslında posthumanist bir tavır var. Yani bu kişiye ya da robota nasıl davranmamız gerekiyor? Çünkü onun da bilinci olduğunu farz edeceğiz. Çünkü bilinç dediğimiz şey gerçekten fark edilebilir mi? Edilemez mi? Yani benim gibi davranıyorsa bu kişi bilinçli midir, bilinçsiz midir aslında? Beni taklit mi ediyordur? Bu önemli bir soru. Bunun cevabını orada arıyoruz aslında o filmde. iRobot filminde. Örneğin çok ilginç bir film de var. Türk sinemasından örnek verelim. Japon İşi. Ender bilim kurgu filmlerimizden biri. Fatma Girik ve Kemal Sunal'ın oynadığı bu filmde de aynı şeye benzeyen, Fatma Girik'e benzeyen başka bir robot. Kemal Sunal ona aşık olmuş ama robotuyla yetinmek zorunda kalıyor. Ama o robot sevmeye başlıyor. Duyguları oluyor. Acaba gerçekten o duygular taklit mi yoksa gerçekten seviyor mu? Bu da ilginç bir soruyla bizi aslında baş başa bırakıyor. Verdiğiniz bilgiler ve örnekler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için, bu fırsatı verdiğiniz için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir uzman sohbetler programının daha sonuna geldik. Bugün konuğumuz doktor öğretim üyesi Yasin Yeşilyurt'la transhumanizmi konuştuk. Bir sonraki programda yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.